ve sunan Canan Beyazkaya. İyi geceler sevgili dinleyenler. 99.1 TRT Kent Radyo'da Yaşamdan Hikayeler programındasınız. Yaşamdan hikayeler dedik. Biraz sizden, biraz bizden hayatlarınıza dokunalım istedik. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün hayatına dokunmak istediğimiz, yaşamdaki hikayesine tanık olmak istediğimiz çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Sayın yazar Hümeyra Kaya. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizlerle olduğum için çok da keyifliyim. Biz de aynı şekilde. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam yazar Hümeyra Kaya ile kitabı Handan Makamı. Handan Makamı'nı konuşacağız. Evet. TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak başlayan, Yeşilçam'da Türkan Şoray gibi birçok ünlü isimlerin seslendirmesini üstlenen, dönemin gazinolarının hanımefendi sanatçısı ünvanını alan rahmetli Handan Kara'yı hep beraber anacağız. Evet, Sayın Hümeyra Kaya. Rahmetli Handan Kara'nın hayatını en ince noktasına kadar yazdığınız Handan Makamı adlı kitabınızı konuşmadan evvel yazar Hümeyra Kaya'yı biraz tanıyalım. Hümeyra Kaya kimdir? Çok teşekkür ediyorum. Evet, Hümeyra Kaya 71 yılında Ordu'da doğmuş bir kişi diyelim. Sözümüze öyle başlayalım. İlkokulun 3. sınıfına kadar Almanya'nın Esslingen kentinde yaşadım. Daha sonra ortaokul ve lise eğitimimi Ordu'da tamamladım. Yani Karadenizliyim. Buradan Karadenizlilere de ayrıca bir selam göndereyim İzmir'den. Çok güzel. Ve akabinde Türk Dili Edebiyatı Eğitimi bölümünü okudum Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Ve edebiyat hayatım böylece başlamış oldu. Evet, edebiyat tahsili içimdeki edebiyat aşkını ve yazma isteğini profesyonel anlamda çok perçinledi, çok destekledi. Ve aslında yazmaya İlkokulda başladım desem yeridir. Zavallı arkadaşlarıma esir ettiğim dönemleri hatırlıyorum. Oyuncak bebeklerime yazdığım tiyatro metinlerini sahneleyerek onları oturtup izletiyordum karşımda. Akabinde ortaokul yıllarında yazdığım hikayelerim vardı. Onları bir hikaye defterinde topluyordum. Ve 8. sınıfta ilk roman denememi yazdım. Yazmaya başladım diyeyim. Çünkü çok uzun soluklu oldu. Biliyorsunuz bizim o dönemlerimizde bilgisayar yoktu. Bizler elimizle yazıyorduk. Teksir kağıtlarına yazdığım uzun uzun metinler, sayfalarca yazılar. Lise hayatım boyunca bu devam etti. Fantastik bir metindi dediğim gibi. Üniversiteye başladığım yıllarda çok kıymetli akademisyen hocalarımdan edebiyat üzerine tabii dersler almaya başladık. Roman teknikleri dersimiz de vardı ve o dersi okuduktan sonra roman rafa kalktı. Çünkü tecrübesiz tabii ki çok okuyordum ama roman yazmak çok farklı bir şey. Farklı tecrübeler gerektiriyor. Bunu hocalarımdan aldığım eğitimle perçinlediğimde evet dedim bu bir süre beklesin, rafa kalksın ama her ne kadar Sera Hatun ilk romanım olsa da belki de ilk romanım buydu diyebilirim bu noktada. Akabinde yazma çalışmalarım devam etti. Üniversite yıllarında çeşitli yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapıyordum. Aynı şekilde öğretmenliğe başladığım ilk yıllarda yine bulunduğum şehirlerde köşe yazarlığı yapmaya devam ettim. Yerel gazetelerde köşe yazarlığınızda ekseriyetle hangi konuların üstüne yazıyordunuz? Aslında her konuda yazıyorum ama edebiyat üzerine ve sosyal konular, sosyoloji üzerine de çok yazıyorum. Toplumsal konuları irdelemeyi çok seviyorum. Halen bir edebiyat dergisinde de yazmaya devam ediyorum. Yine internet sitem var. Takipçilerim, okuyucularım bilirler. Güzel, internet sitemde de köşe yazılarımı yazmaya devam ediyorum. Dilim döndüğünce, kalemim yetiştiğince yazmaya devam ediyorum. Yazarlığımın yanı sıra ben bir öğretmenim tabii, eğitimciyim. Bu yanımdan da bahsetmek isterim. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli okullarda dersler verdim. Almanya'da Stuttgart Başkonsolosluğu'na bağlı olarak bölge ve merkez koordinatörlüğü görevlerini yürüttüm. Yine Almanya'da görev yaptığım yıllarda Stuttgart Başkonsolosluğu'na bağlı olarak onların ve Karlsruhe Konsolosluğu'nun himayelerinde çıkan ilk Türkçe çocuk dergisinde editörlük yaptım 5 yıl boyunca.
Bu arada tabii farklı disiplinlerde çalışmanın verdiği bir birikim de oluşmaya başladı bende meslek hayatım süresince. Bu tabii ki hem yazım dünyasında bana çok renk kattı hem de meslek hayatıma çok büyük etkileri oldu. Farklı görevler dedim. Mesela İl Genel Meclisi basın danışmanlığı yaptım. Akabinde strateji merkezinde Avrupa Birliği projelerinde proje eğitimi aldım. Denetmenlik ve koordinatörlük görevleri üstlendim. Yine Ankara Valiliğinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı olarak çeşitli hizmetlerde bulundum. Bir süre Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde müdürlüğe vekalet ettim ve vekaleten müdürlük yaptım. Yine Çankaya'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak komisyonlarda çeşitli sosyal kültürel aktiviteleri yürüttüm. Evet, halen de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansı yapıyorum. Öğrenmeye ve öğretmeye çok meraklıyım diyebilirim. Çok çok güzel. Peki biraz da kitaplarınızdan konuşalım. Handan makamına gelmeden öteki kitaplarınızdan da konuşalım. Evet. Şimdi kitaplarım, evet, ilk kitabım Sera Hatun. Sera Hatun yazmaya başladığımda aslında bunun öyküsü de Almanya'da gelişti. İlk 2 kitabımı Almanya'da görev yaptığım yıllarda yazmaya başladım. Bir yazar arkadaşım çok değerli katkılarıyla hani yazılarımı okuyordu naçizane ve çok beğendiğini söyledi. Hiç roman yazmayı düşündün mü diye sordu. Hemen çocukluk yıllarıma döndüm tabii ki. Evet dedim, yani denemelerim oldu ama hani gerçekten bu işe kalkışmadım tam anlamıyla. Böyle bir konu var, yazar mısın dedi. Sera Hatun konusundan bahsetti. Yani ilk anekdotları o verdi. Dedim yani evet, yazmayı düşünüyorum. Enteresan bir konunun ipucunu vermişti bana. Bu konu üzerine yazarsan güzel bir şeyler olur. Tabii dedim, bir düşüneyim ve ilk orada başladım. Almanya'da başladım ve Sera Hatun orada doğdu. Dersim olayları sırasında dağılan bir ailenin bir üyesiydi Sera Hatun ve onun hayat hikayesini kaleme aldım. Kısmen biyografik bir roman diyebiliriz ama tabii kurgu olduğu için içinde farklı öğeler de vardı. Çok ilgi gördü bu romanım. Avrupa'da ve Türkiye'de okurlarımdan çok güzel yorumlar aldım. Akabinde çok geçmeden hemen bir yıl sonra Aldatmaca gündeme geldi. O da psikolojik ve biraz da hafif polisiye unsurlar taşıyan bir roman. Polisiye okumayı çok seviyorum ama tam anlamıyla henüz yazdım diyemem. Ama bunda da bu tarz anekdotlar var. O da çok beğenildi. Özellikle öğrenci kesiminden çok beğeni aldım. Hatta öğretmen arkadaşlarımdan da çok olumlu yorumlar geldi. Kategorize etmeyeyim ama maillerime gerçekten güzel yorumlar alınca tabii yazmak da insan için çok büyük bir keyif haline geliyor. Ve akabinde Handan Makamı geldi. Handan Makamı çok farklı tarzda bir kitap oldu ilk 2 kitabımdan sonra. Biyografi yazmak çok apayrı bir şeydi. Bunun hikayesine başlayayım mı bilmiyorum, nasıl yapalım? O zaman çünkü ayrı bir hikaye. Yok, o ayrı bir hikaye. Ona uzun uzun. Evet, uzun konuşalım. Ayrı bir yer verelim. O zaman sizinle ilgili yeteri kadar bilgiyi aldık sanırım. Kısa bir müzik arası verelim. Tabii sonra ki Handan makamını konuşalım. Tabii ki. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Her sonbahar rüzgarında sarı sarı yapraklarda, kuru dallar arasında aklıma.
Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana. Her sonbahar rüzgarında sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Her sonbahar rüzgarında sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Sen gelirsin aklıma. Sen gelirsin aklıma. Evet sevgili dinleyenlerimiz, 99.1 TRT Kent Radyo'da Yaşamdan Hikayeler adlı programımız konuğum Sayın Yazar Hümeyra Kaya ile kaldığımız yerden devam ediyor. Hümeyra Hanım'ın kitabından küçük bir alıntıyla kısaca anlatalım Sayın Handan Kara'yı. Buyurun. İnsan ruhunun daha kırılgan olduğu dönemlerde sanatın etkisi giderek arttığı bir tarih sayfasından çıkıp gelmiş bir ses sanatkarı. Sesinin tınısını Afrika'dan Nil Nehri'nin suladığı bereketli topraklardan alan, Sonbahar Rüzgarları filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karaktere yüreğimize dokunan sesiyle hayat veren bir asolist diye yazmış Hümeyra Hanım. Evet. Yüreğinize sağlık. Çok güzel anlatmışsınız Sayın Handan Kara'yı. Çok teşekkür ederim. Evet, Handan Kara ile ilk nasıl tanıştınız ve nerede tanıştınız? Ve Handan Hanım'ın hayatını yazma fikri nasıl doğdu? Evet. Handan Hanım tabii hepimiz biliyoruz gençlik yıllarımızdan Sonbahar Rüzgarlarını herhalde bizim dönemimizdeki yaşayan herkes bilir. Edison Türkan Şoray'ın canlandırdığı bu güzel filmi hepimiz hatırlıyoruz. Tabii tanıyordum ama yakinen değil. Almanya'da yine görev yaptığım yıllarda büyük kızı Tülay Hanım'la tanışmıştık. Ve eşi Nevzat Bey, Nevzat Ayhan. Kendilerine de buradan selamlarımı iletiyorum. Mutlaka dinliyorlar. Onların vasıtasıyla tanıştım. İlk romanım dediğim gibi Sera Hatun, onlar da okumuşlardı, konuşuyorduk. Hatta Nevzat Bey konuşmada dedi ki ya kayınvalidemin hayatı da çok enteresan. Aslında çok güzel bir roman olur. Düşünür müsünüz yazmayı? Fikir birden ortaya çıkmıştı. Tabii hani biyografi yazmak çok farklı bir şey, dediğim gibi bu zamana kadar hep kurgu çalıştığım için tabii hayal dünyanızdan yazmak çok kolay bir şey. Aklınıza geleni yazabiliyorsunuz ama gerçek bir hayata dokunmak çok riskli. Dönemi, hayatı, kişiyi çok iyi çözümlemeniz gerekiyor. Biraz temkinli yaklaştım. Tabii çok hoşuma gitti fikir. Çok güzel bir fikir ama temkinli yaklaştım. Dedim neden olmasın, hani olabilir ama bir görüşelim. Hani neler var, neler anlatılabilir. Bunun üzerine sohbetimiz derinleşti ve gerçekten çok dolu dolu bir hayatla karşılaştığımı düşündüm. Ve kendisi Hamburg'da yaşıyordu o yıllarda Handan Hanım. Bir iki ay sonra zannedersem, ben o sırada Aldatmaca'yı yazıyordum. Bir iki ay sonra Hamburg'dan Stuttgart'a kızının yanına geldi Tülay Hanımlara. Hemen tabii görüştük, tanıştık. Muhteşem bir insandı. Nur içinde yatsın, Allah mekanı rahmet cennet eylesin. olsun. Çok naif, çok hoş, gerçekten lakabına yaraşır. Sahnelerin hanımefendi Hanımefendisi. sanatçısı lakabına yaraşır, letafette bir insandı diyebilirim. Bu vasıtayla tanıştık ve kitap yazma fikri onun da çok hoşuna gitti. Aa dedi, çok güzel olur aslında dedi. Ben anlatırım, tamam dedi. Ve biz hani Decameron hikayeleri, Binbir Gece masalları gibi her gece oturduk. Uzun uzun sohbetler yaptık ve ses kayıtları. Tabii bu sohbetleri ses kayıtlarıyla belgelendirdik. Gerçekten çok güzel şeyler çıktı. Onun tabii unuttuğu, takıldığı, atladığı yerler oluyordu. Eşi Erdoğan Bey, Erdoğan Sipahioğlu. Kendisine de buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. O da çok destek oldu. Anıları, tabii ki birlikte yaşadıkları çok şey vardı. Onun destekleri oldu. Kızının ve damadının destekleri, gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani bu eser onların sayesinde ortaya çıktı. Ama inanıyorum ki güzel bir eser oldu. Kalıcı, yani sanat
sanat dünyamızda böyle şeylere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey oldu tanışmamız. O zaman biraz kitaptan konuşalım. Handan Hanım'ı sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet, Handan Hanım tıpkı sizin orada okuduğunuz gibi gerçekten hani hanımefendi bir sanatçıydı. Onu letafeti, onun naifliği, aldığı eğitim, gördüğü terbiye gerçekten çok farklı. Her şeyden önce bir kere büyükanne 2. Abdülhamit döneminde sarayda yetişmiş bir insan ve saray terbiyesi kültürü almış bir insan. Evlenip daha sonra Bolu'ya yerleşiyor saraydan ayrıldıktan sonra. Kızını ve torununu tabii yetiştirirken büyük etkisi oluyor. Gerçekten mükemmel bir Türkçeyle konuşuyordu Handan Hanım. Bu Türkçenin temeli ben zannediyorum ki işte büyükanneden de geliyor. Yine tabii TRT kültürü, TRT ekolünü de göz ardı edemeyiz. Gerçekten TRT'de eğitim almış ki ses sanatkarı olarak orada yetişmek apayrı bir şey TRT'de. O kültürü almış bir insan, konuşması, diksiyonu, tavrı inanılmaz naifti. Aynı şekilde bir dönemin ki gazinolar dönemi Türk kültüründe çok apayrı bir yer. Handan makamında da bu bölüme ayrıca yer verdim. Gerçekten o dönemde gazinolar kültürünü almış, seyircisine saygı duyan bir sanatkarın herkese aynı saygıyı gösterdiğini görüyorsunuz. Hatta bu gece sohbetlerimizde düşünün, biz gecenin bir vakti oturuyoruz artık, hepimiz tabii çalışıyoruz, işimizden geliyoruz, akşamleyin işlerimizi yapıp oturup hani kitap üzerine sohbet etmeye başlıyoruz. Gecenin bir saati üzerimizde işte ne var, çok bir kot, bir tişört vesaire, oturup sohbete başlıyoruz, ses kaydı alıyoruz. O esnada Handan Hanım müsaade istiyor, bir dakika lütfen diyor. Tabii ne demek, buyurun diyorum. Biraz sonra makyajını tazelemiş, kıyafetinde çeki düzen vermiş. Ya biraz solgun görünüyorum galiba, size böyle konuşmak istemem. Hani bu kadar ince düşünceli bir insan, bunu söyleyeyim. Yani şu anda bizler belki bu kadar ayrıntıya dikkat etmiyoruz ama ondaki bu inceliği belki bu örnek çok iyi anlatır diye düşündüğüm için veriyorum. Gerçekten çok naif, çok düşünceli, çok hassas bir insandı Handan Hanım. Evet, Handan Hanım'ın biraz evliliğinden konuşalım. Çünkü magazinlerde şoför ve asolist aşkı diye geçiyormuş o dönemlerde. Biraz da evliliğinden konuşalım. Biraz aşk hikayesine girelim. Evet, aslında tam bir Türk filmi tadı. Romanda da bunu okuyanlar söylüyorlar, okuyucularımdan yorumlar alıyorum. Gerçekten bir Türk filmi tadında okuduk diyorlar. Gerçekten öyle, as solist ve şoförünün aşkı diye sürmanşet olmuş bir dönem aşkları. Tabii bu nereden geliyor? Romanda ayrıntılı olarak anlattım ama bir Yeşilçam filmi düşünün. Hep ne vardı işte, zengin erkek, fakir kız ya da vesaire, böyle ayrıntılar vardır. Tam tersi, burada fakir da, erkek, zengin kız. Aslında fakir erkek de değil. Erdoğan Bey 60'lı yıllarda askerden döndüğü yıllar, işte altına döneme göre son model arabasını, 8 silindirli bir araba çekiyor. Taksi şoförlüğü yapmaya başlıyor. Döneminde çok aktif, İyi bir taksi şoförü, o dönemde iyi bir yerde de Beşiktaş'ta taksi şoförlüğü yapıyor. Handan Hanım da parlamaya başladı. Artık gazinolarda aranılan, bir programdan öbür programa koşturduğu bir dönemde. Tabii taksiye ihtiyacı var. Sürekli onu oradan oraya taşıyacak bir taksiye ihtiyacı var. Bundan öncesinde bir taksi şoförü var. Karabiber lakaplı, kitapta hikayesi de vardır. Ama böyle ufak bir aracıyla ilgili sorun yaşıyor ve orada yolları bir anda ayrılıveriyor. O esnada Erdoğan Bey ile karşılaşıyorlar. İlk kıvılcım orada başlıyor. Tabii bir süre bakışmalar, eski Türk filmlerinden de hatırlarız o bakışmalar, naif, hani birbirine anlatılamayan duygular, iç çekişler ve Handan Hanım çok annesi, o da rahmetli nur içinde yatsın, Handan Hanım'a çok düşkün, yanından bir dakika ayrılmayan bir insan, sürekli annesiyle taksiye binip iniyor. Ama Erdoğan Bey her gün onları programdan alıyor, başka bir programa taşıyor. Bu sırada duygular tabii derinleşiyor ve açılıyor Handan Hanım'a.
Anne çok aslında başta tasvip etmiyor bu ilişkiyi ama yaşanan bir takım zorluklara rağmen manşetlere taşınıyor, gazetelere konu oluyor. Artık anne tamam diyor, peki gelsinler istesinler diyor. Dillere destan bir düğün oluyor. Oh çok güzel. O dönem... Çok kalabalık bir düğün olduğunu ve Evet. Rahmetli Zeki Müren'in bile düğüne içeri giremediğini Evet. sizin notlarınızdan az çok biliyoruz. Evet, gerçekten önce salonda düğünü yapmayı düşünüyorlar. Sonra deniliyor ki çok kalabalık olacak falan, havada güzel yaz dönemi. Evet, bahçede yapalım, salonun bahçesinde. Gerçekten dönemin ünlü sanatkarları herkes akın akın düğüne geliyor ama bahçede olduğu için tabii bir az solist düğünü. İnsanlar çekirdeğini alan, işte yiyeceğini içeceğini alan bahçede yerini erkenden alıyor. Misafirler gelmeden artık orası dolmaya başlıyor. Tabii herkes geliyor. En son Zeki Müren, o da geldiğinde sanıyorum tabii yeni tanınmaya, onun da parlamaya başladığı bir dönem olduğu için içeri giremediğini söylüyor. Düğüne katılmak istediğini ama giremediği için düğüne katılamadığını Handan Hanım'a daha sonra söylüyor. Ki daha sonra da çok güzel hikayeleri var. Kitapta da yer alıyor Zeki Müren'le de. Avrupa'da da birlikte oldukları dönemlerde onların diyaloglarına kitapta yer verdik. O zaman şöyle yapalım. Biraz kısa bir ara verelim. Evet. Handan Hanım'ın güzel bir parçasını dinleyelim. Evet. Sonradan tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki. ...99.1 TRT Kent Radyo'da Yaşamdan Hikayeler programımız, konuğumuz Sayın Yazar Hümeyra Kaya ile kaldığımız yerden devam ediyor. Evet Hümeyra Hanım, nerede kalmıştık? Evet, aşktan bahsediyorduk. Magazin, aşk ve Handan Kara diyorduk. Evet, o zaman tabii paparazziler yok, bu denli bir şey yok ama tabii yaşananlar yine de manşetlerden eksik olmamış. O dönemde tabii çok güzel dergileri vardı. Oradan da hatırlıyoruz, bir sürü kupür bulmuştum ben çalışırken hayatını. Tabii nerede kaldık? Düğünde kalmıştık en son sanıyorum. Düğün çok görkemli bir düğün oluyor. Akabinde 2-3 yıl güzel bir evlilik süreci. Ama bu süreçte tabii yaşanan bazı sıkıntılar da oluyor. Olmuyor değil ama ilk kızları Tülay dünyaya gidiyor o esnada. Onun akabinde yaşanan birkaç sıkıntılı sürecin ardından Erdoğan Bey ayrılık kararı alıyor ve Almanya'ya dönüyor. İki genç birbirini çok sevdiği halde ayrılığa sürükleniyorlar. Ama Handan Hanım da durumu kabullenemiyor ve gurur yapıyor barışmak konusunda. Aynı şekilde Erdoğan Bey'de de aynı şey geçerli. Ne kadar bu ayrılıklar sürüyor? Yani bu ayrılık yaklaşık 3-4 yıl sanıyorum. Tam rakamları, şu tarihi hatırlamıyorum ama sürüyor. Bu esnada tabii barıştırmak isteyen çok sanatçı devreye giriyor. Kitapta onlar da var. O esnada Handan Hanım bir Almanya turnesi söz konusu oluyor. Gitmek istemiyor. Tabii eşinin yaşadığı şehir Hamburg'a da gitmesi gerekecek. Oraya gitmeyi hiç istemiyor. Yıldırım Gürses, evet, rahmetli. Orayı Evet. özellikle vurgulamak istiyorum. Yıldırım Gürses'in, rahmetli Yıldırım Gürses'in Handan Kara'daki yeri ne?
çok önemli. Konudan konuya geçiyoruz ama Handan Hanım'ın bizzat kendi ifadesi benim hayatımın dönüm noktası olmuştur diyor. Özellikle programın başında da dinlediğimiz Sonbahar Rüzgarları parçası biliyorsunuz Yıldırım Gürses'e ait. Evet. Ve film çekileceği esnada Yıldırım Gürses bizzat geliyor. Handan Kara'ya diyor ki bu şarkıyı sen seslendireceksin. Ve kendi şarkısı olduğu için Handan Kara'yı bu şarkıya kendisi hazırlıyor. Çok güzel. Ve filmdeki diğer 4-5 şarkıyı zannedersem yine Handan Kara seslendiriyor. Ve tabii bu sayede Handan Hanım aynı zamanda Yeşilçam'a da adım atmış oluyor. Birçok sanatçının da seslendirmesini yapıyor. Tabii. Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit. Evet. Aynı şekilde birçok sanatçıya ses oluyor. Kendi de bazı filmlerde sesiyle yine yer alıyor. O yüzden çok ailecek de görüşüyorlar. Hem Erdoğan Bey'le de Yıldırım Bey'in çok samimi diyalogları var ki Yıldırım Bey'in hayatında da Erdoğan Bey'in çok etkin bir rolü var. Anlatmayayım, merak etsin okuyucularım. Merak edip okusunlar. Gerçekten çok güzel hikayeler var. O zaman tamamını anlatmıyoruz. Yok. Merak edin, okuyun diyoruz. Aynen öyle diyelim çünkü çok güzel anılar var. Yani ben bu kitabı ayrı seviyorum. Neden? Çünkü birçok sanatkarın hayatına da dokunduk bu kitapta. Onların anıları da var. Dediğim gibi Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Behiye Aksoy, Antenler, Kelebekler vesaire o dönemdeki birçok grup, birçok kişiye değindik bu kitapta. Benim için de böyle bir nostalji yolculuğu gibi oldu kitabı yazarken. Ama çok güzel hikayeler çıktı gerçekten bu kitapta. Şimdi Almanya'ya gelmeden evvel biraz da bu hani ilk topluluk önünde söylediği şarkısı, Almanya'ya turneleri falan, onları konuşmadan evvel ilk topluluğun önünde söylediği şarkısı var. Yıldızlı semalar altında Haşmet ne güzeldir. Evet. Bu herhalde ilk söylediği Bu gençlik parça. yılları tabii şimdi tekrar geri döndük bu şarkıyla. İlk sahne aldığı şarkı bu. İlk nerede sahne almış? Şimdi gerçekten eğitimine başladığı yıllarda ses eğitimine annesi çok emek veriyor bu noktada. Çok değerli hocalara bizatihi taşıyor. Yanında gidip geliyor Handan Hanım'la birlikte ve ses eğitimleri alıyor. Hatta Hasan Erkoç, rahmetli Sinan Erkoç'un babası Udi o dönemde, o da TRT sanatçısı. O bizatihi çalıştırıyor Handan Hanım'ı. Ve o yıllarda bir arkadaşı var. Ayla diye kitapta bahsediyorum. Ayla'nın babası çok etkin bir insan ve Bankacılar Gecesi'nde bir sanatkarları işte ayarlarken kızı diyor ki ya arkadaşımın sesi de çok güzel, işte o da baba söylesin vesaire ama istemez belki. Ve Handan Hanım'ı bir şekilde ikna ediyorlar. Bu yaklaşık 17-18 yaşlarında filandır herhalde Handan Hanım. Sürpriz bir şekilde Handan Hanım'ı olaya dahil ediyorlar. Handan Hanım hiç habersiz tabii aynı günün akşamında annesine söylüyor. Apar topar hazırlanıyor. Sahne alacağı yere gidiyor. Ve çok enteresan bir sürpriz. Hocası orada da orkestrayı yöneten şef birden rahatlıyor tabii hocasını görünce. Ve hocası diyor ki bu şarkıyı söyleyelim. Ve ilk şarkısı topluluk önünde seslendirdiği ilk şarkı bu oluyor. Evet, Aşkım Gururum. Evet, Yıldırım Gürses. Aşkım Gururum diyelim. Biraz da onun hikayesini sizden alalım. Evet, Aşkım ve Gururum Handan Kara ve eşi Erdoğan Sipahioğlu için yazılmış bir şarkı. Yıldırım Gürses dediğim gibi hayatlarında çok etkin bir insan. Aile dostları, aynı zamanda ailecek de görüşüyorlar. Ve bu aşkın, bu büyük aşkın yaşadığı bu sıkıntıdan çok rahatsız oluyor ve her ikisinin gurur yaptığını da çok iyi biliyor. O kadar yakinen tanıyor ki onları. Bu parçayı besteliyor ve onlara ithafen yazıyor bu parçayı Yıldırım Gürses. Tabii dediğim gibi turnede kalmıştık. O turnede de Hamburg'a gittiklerinde Erol Taş filmlerden hatırlarız. Evet, Yeşilçam filmlerinden. O da var turnede. Ve yanında bir kişi daha vardı. Ve de tabii ki tüm ekip, onlar bir otobüs dolusu ekiple turneye gidiyorlar. Çok değişik insanlar. Tiyatrocusundan sporcusuna çok değişik etkinlikler yapılıyormuş. O zamanın kültürü çok farklı. Çünkü ben de çok şeyler öğrendim yazarken. Ve
Bu turne esnasında bütün sanatkar arkadaşları devreye giriyor. Handan Hanım'la Erdoğan Bey'i bir araya getiriyorlar. Oh, çok güzel. Ve o günden sonra Almanya'da yaşama kararı alıyorlar. Handan Hanım geri dönüyor, kalan birkaç işini toparlıyor. Sanat hayatına nokta koyduğu söyleniyor. Almanya Hamburg'taki koro çalışmalarına girmeden evvel tekrar bir Handan Hanım'dan Evet. güzel bir parça dinleyelim. Evet. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı Evet sevgili dinleyenlerimiz 99.1 TRT Kent Radyo'da Yaşamdan Hikayeler adlı programımız, konuğumuz yazar Hümeyra Kaya ile kaldığımız yerden devam ediyor. Evet Hümeyra Hanım, Handan Hanım'ın Almanya'da Hamburg'ta bir koro çalışması olmuş. Evet. Uzun yıllarda devam etmiş. Evet. Biraz da Almanya serüvenlerinden konuşalım. Evet. Biraz dinleyelim sizden. Evet.
Şöyle, şimdi en son cümlemde dedim ki sanat hayatına son vererek Almanya'ya gitti gibi bir söylem vardı. Ama hayır, Handan Hanım aslında sanat dünyasından hiçbir zaman kopmadı. Kopmadı. Çünkü o işine aşık bir insandı. Müziği çok seven bir insandı. Ve gerçekten Almanya'da yaşadığı kent Hamburg'da bir Türk sanat musikisi korosu kurdu. Ve şefliğini, yönetmenliğini de üstlendi. Her yıl çok güzel konserler sundular. Bu noktada hem Alman hem Türk konukları oldu. Kanımca Türk-Alman diyaloğunda kültürel anlamda çok güzel bir köprü oluşturmuştur Handan Kara diyebilirim. Hem Türk sanat musikisini sevdirmek anlamında hem de iki kültürü yakınlaştırmak anlamında da çok güzel bir görev üstlendi diyebilirim. Kendi aşkını insanlara da hissettirdi bu vasıtayla. Bu arada aşkının peşinden de koştu. Evet. Eşinle birlikte barıştı. Evet. Tamamıyla Almanya'da. Evet, orada da 2 kızları daha oldu. O çok çok güzel. Ve evlilikleri bu şekilde, mutlu bir şekilde sürdü. Tekrar rahmetle analım. Evet, saygı ve rahmetle anıyoruz. O zaman programımızın sonlarına doğru Hümeyra Hanım biraz da sizlerden konuşalım. Tabii. Yeni projeler var mı? Evet, yeni bir proje, yeni bir kitabım var. Şu anda hazır, yazdım, tamamladım, son noktasını koydum. Bu da enteresan bir kitap oldu. Tabii her kitapta çok farklı deneyimler kazanıyor insan. Son kitabım da bir terapistin, sufi bir terapistin hikayesini anlatıyor. Ve onun hikayesinin yanı sıra gelişen ayrı hikayeler, hastalarının hikayeleri var. Psikolojiyi çok seviyorum, bilmiyorum başında söyledim mi? O yüzden bunlar hep ilgimi çekmiştir. Sufi terapistin seyri sülûkunu anlatırken yanı sıra bir polisiye, bir de psikolojik öykü var. 2 kahramanın ayrı ayrı anlatıldığı. Ben çok keyif alarak yazdım. Çok severek, üzerinde çok yoğunlaşarak çalıştım bu kitabı. Çok titizlikle. Bütün kitaplarım da aynı ama her kitapta dediğim gibi üzerine insan bir şeyler daha ekliyor. Buradaki hikayeler gerçekten bence enteresan oldu. Ben bir de yazdıktan sonra hani çok yakın çevremde iyi okuyan insanlara okuturum. Yorumlarını alırım. Hani onun üzerinde de düşünürüm yayın evine irtibata geçmeden önce. Çok olumlu yorumlar aldım. Çok enteresan. Bu kitaptan çok ümitliyim. Henüz bir yayın eviyle görüşmedim. Kitabımın bir bağlantısı yok. Buradan duyuruyorum. Kitabın ismi belli oldu mu? Evet, askıda terapi var kitabın adı. Çok çok güzel. İnşallah bunu da okuyucularımla buluşturursam ondan da çok büyük keyif alacağım. Bu vasıtayla sizin vasıtanızla da duyurmuş olayım. İnşallah, inşallah. 99.1 TRT Kent Radyo'da Yaşamdan Hikayeler programımızın sonlarına geldik. Bu haftaki konuğum Sayın yazar Hümeyra Kaya'ydı. Handan makamı dedik. Evet. Rahmetli Handan Kara'yı Hümeyra Hanım'ın güzel kaleminden alıntılarla hep beraber dinledik. Ellerinize, kollarınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizler çok keyif aldık. İnşallah sizler de radyolarınızın başında dinlerken o keyfi almışsınızdır. Evet Hümeyra Hanım, programımızı kapatmadan evvel son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, son olarak arada soruyor okuyucularım bana nasıl ulaşabileceklerini, sizin vasıtanızla da belki tekrar duyurabilirim. Başında söylediğim gibi bir internet sitem var, hümeyrakaya.net. Buradan bana okuyucularım birçoğu ulaşıyor ama ulaşamayanlar da bu vasıtayla ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımı da burada bulabilirler. Ben bu noktada okuyucularımla diyalog halinde bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Onlar yazıyorlar. Onların yorumlarına çok önem veriyorum. Sosyal medya hesaplarımdan dediğim gibi Facebook, Twitter, Instagram, buradan da çeşitli yorumlar alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Buradan Hümeyra Hanım'ı Ankara'dan özel getirdik. Buradan da onu duyuralım. İzmir'e seneler sonra İzmir'e geldiniz. Uzun bir aradan sonra. Biraz da ona koşalım. Nasıl geçti İzmir? İzmir çok güzel bir fuara kent. gittiniz mi? Fuara henüz gidemedim. İnşallah dönmeden uğramak istiyorum tabii ki. Yıllar önce gitmiştim. Eski İzmir fuarını biliyorum. Şu anki halinde merak ediyorum açıkçası. İnşallah dönmeden uğramak, ziyaret etmek istiyorum İzmir fuarında. İzmir güzel bir kent. Çok yaşanası bir kent gerçekten. Türkiye'nin
Türkiye'nin her kenti gibi İzmir'de ayrı bir güzelliğe sahip. Ege'nin incisi diyebiliriz. Diğer illerimiz alınmasınlar ama ama seviyorum gerçekten. Yaşanası bir kentiniz var. Çok güzel doğası var. İnsanları çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de burada ağırladınız bizleri. Güzel güler yüzünüzle karşıladınız. Teşekkür ederiz. Bizler Ben de çok mutlu oldum bu davetinizden. Hem Handan Hanım ve ailesi adına da çok mutlu oldum. Gerçekten sanatçılarımızı hayattayken anmak, yad etmek çok çok önemli. Değerlerimizi yitirdikten sonra kıymetini anlasak da öncesinde bence anmakta her zaman fayda var. Şu anki yaşayan sanatçılarımıza da burada saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Onlara gerçekten çok değer veriyoruz. Her zaman kalbimizde yerleri var. Handan Hanım'ı da bu vesileyle burada konuk ettiğiniz beni ve andığınız için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten anılması gereken çok naif, çok değerli bir insandı Handan Hanım. Evet, kesinlikle. Ve çok da değer verirdi izleyenlerine, dinleyenlerine. Onun vasıtasıyla burada tekrar yad ettik. Peki, çok teşekkür ediyorum. Fuarla da ilgili biraz konuşalım. Kapatmadan evvel eski fuarlardan aklınızda kalan nelerdir? Ben şimdi çok eski yıllarda geldim. Luna Parkı'nı çok iyi hatırlıyorum. O zaman tabii gençlik, çocukluk yıllarımdı diyebilirim. Çok keyif alarak Luna Park'ta her şeye bindiğimi hatırlıyorum. Çok eğlenceliydi. Tabii o dönemin yine sanatçılar fuarlara gelirdi. Çok güzel konserleri olurdu. Onları hatırlıyorum çocukluğumdan. Kesinlikle. Peki Handan Hanım'ın fuarda konseri olmuş mu? Bana anlattığı böyle bir anısı olmadı. Bilmiyorum, belki olmuştur. Çok güzel, çok farklı yerlerde konserler vermiş. Türkiye'de Amerika konserini de biliyorum. Hatta kitapta da değinmiştik. Amerika'ya davet edilip Cumhuriyet Bayramı'nın Amerika'da kutladığını, orada çok güzel bir konser verdiğinden bahsetmişti. Ama İzmir Fuarı'na dair bir şey anlatmadı. Unutulan, tabii anlatılmayan şeyler mutlaka vardır. Muhakkak vardır. Ama vermediyse de sizin eski anılarınızda sadece fuar olarak Luna Parklar mı kaldı? Hayır, gazinolar ve sanat müziği oldum olası, çok sanatı çok seviyorum. Yani çocukluğumdan beri. Bir edebiyatçı olarak. Evet. Hani sadece yazın dünyası değil, gerçekten sanatın her alanına ilgi duyuyorum. Resim yapmayı da çok severim mesela. Bunu düşündüğümüzde gerçekten İzmir Türkiye'nin sanıyorum ilk fuarı değil mi? Öyle hatırlıyorum. İlk kurulan fuar diye yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Türkiye için çok önemli bir fuar. Umarım aynı hızıyla devam eder. Dileğim aynı şeylerin, aynı etkinliklerin çok daha artarak kültüre ve sanata verilen değerin gittikçe ülkemizde artarak büyümesini, gelişmesini diliyorum. Çünkü sanatsız ve kültürsüz herhalde bir ulusun kalkınması mümkün değil. Önümüzde 2 tane de bayram var. Ben hazır unutmadan, vedalaşmadan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin, okurlarımın, bir edebiyat öğretmeni olarak da öğrencileriniz de dinliyordur belki bizi. Mutlaka dinliyorlardır öğretmen arkadaşlarım. Hepsine sevgi ve selamlarımı iletiyorum ama hem 30 Ağustos Zafer Bayramlarını hem de Kurban Bayramlarını canı gönülden kutluyorum. İnşallah nice güzel günlerde güzel bayramlar yaşarız hep birlikte, ülke olarak, millet olarak el ele kenetlenmiş bir vaziyette nice güzel bayramlara erişiriz diyorum. Çok çok önemli. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum her zaman için. İnşallah. O zaman programı kapatmadan evvel son bir Handan Kara dinleyelim.
Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın, kulakların. Evet, bu gecelik bizlerden bu kadar. Hümeyra Hanım'a buradan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ederim. İnşallah radyolarımızın başındakiler de aynı keyfi almıştır. Dilerim. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka yaşam hikayesine dokunmak üzere sizlerle birlikte mikrofonumuzun başında olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.